bizim İbra'da hele kadınlara kendi kendine eline tefiri alıp, deşarj olsun, şey yapsın, bunları biz yasak bir şekilde öğrendik. Bak, bunu hem bileceksin hem alenen çalmayacaksın. Çok ayıp. Affedersin, baş açık kahpe mi olacaksın? Olur yani. Bir kadın açıkta türkü söylemez. Ngala kilimlerine eltisi bölendi. Ağla kilimlerine eltisi bölendi. Akşam gelen gelin sabah ölür mü? Bunu gizli gizli biz öğrendik. Büyüklerimiz de gizli gizli öğrendiler. Ben şimdi bunu elim alıp her zaman çalıyor olsam bana diyecekler ki ana kafayı yemiş ya da sevdalanmış. Ama bu affedersin bir yoldan mı çıkacak? Hayır, ben bunu hem öğreneceğim kimse görmeden ama nerede söyleyeceğim? Düğünlerde söyleyeceğim. O hani o gereken ortamlarda söyleyeceğim. Gerekmeyen böyle o kendi başıma ya da 3-5 kız bir araya gelip söylersek ayıptı. Ayıptır, şimdi değil. Şimdi sizin için konuşmuyorum bunu. Basması gelinin giydiği yayla basması. Gelini sorarsan kurtlar sofrası. Gelini sorarsan büyüklerin düğün ortamlarında ustaların yanlarına sokula sokula. Onu da hemen gel sen çal falan değil. Sen iyi sırnaşa sırnaşa. Daha sonra onlar kendilerinin gözüne kestirdiğin olacak hani bir şey vaat ediyorsan sana hadi bakalım al sen şimdi çalabilirsin olayı oluyor. Şimdi büyükler bana anlatıyor. Benim annem yaştaki teyzeler falan. Oynayacağız diyor. O heves ediyoruz diyor. Öğreneceğiz ama açıkta oynayamayız. Çok ayıp. Dağlara böyle koyun gütmeye gittikleri böyle dağların arkasına, taşların arkasını kimsenin görmeyeceği yerde kaşık şey yapacağız. Kaşık da götüremeyiz. Yine yakalanırız. Şu salyangozların kurumuş kabukları olur taş aralarında. Onları diyor bulurduk, temizlerdik diyor. Onları parmaklarımıza takardık diyor ya da taşları birbirine vura. İşte şeyleri yine böyle güğümleri, mataraları çala çala öğreniyorlar. Ama bunu şeyde de bir etkinlik program diyelim düğün anında da hadi çal diyorlar. Niye öğrenmedin? Onu da bilmek de zorundasın. Eğer birisi oynamayı bilmez de herkesi oynatmak ister yaşlılar, ustalar. Oynama hiç mi yani bir çalı ardı bulup da prova yapmadın? Yani affedersin deve gibi ne lömbür diyorsun. Çoktan belli at üstünde duruyun yar 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 yar. Şeker altılıya seni vurur. Ben şunu hep şey yapmışım, gıpta etmişimdir yani insanoğluna ya da Anadolu insanına bu kültürü buna rağmen yaşatmak isterken şimdi biz yani ne kadar basite indirdik. Yani bir dijital şeylerin, cığırtıların, gıcırtıların peşinde koşuyoruz. Bizim atalarımız bunları yani dayak yemeye göze almış. Affedersin kötü yola düşmüş damgası yemeği göze almış. Bu zamanlara getirmişler ki bunun yazılı bir kaydı yok, herhangi bir şey yok. Hafızadan hafızaya, hafızadan ben bugün nasıl büyüklerden, anneannemden, ninemden, teyzemden, halamdan öğrendimse herkes öyle öğrendi. Mesela bizim Çöre Ağacı'nda bir termokorum türkümüz var. Babaanneme sordum. Babaannem 110 yaşında öldü. 6-7 sene oldu öleli. Babaannesi ne zaman? Ne bileyim kızım anamdan öğrendim dedi. Anası 60 yaşında öleli kaç yıl olmuş? Yani düşünün. Bana deli diller okunur muyun yar 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 yar. Elin yosmasına tabii bunun için keçi, koyun derisi ya da işkembe. En iyisi de kurt derisi, köpek derisi. En iyi ses veren. Erkek teflerini meraklı gençler kurt avlarlarmış, ondan yaparlarmış. Ya da herhangi bir köpek falan öldüğü zaman hiç onu yabana götürmezlermiş. Bu şekilde. Bizim düğünlerimizin olmazsa olmazıdır. Genelde 3 kişi, 4 kişi yan yana oturup tef çalar. Tek çalınmaz. Yani 3 kadın yan yana oturur. Bir tanesi iyi türkü söylese bile 3 tanesi de iyi tef çalması lazım. Erkeklerde de öyledir. Erkek düğünlerinde genelde bizim de düğünlerde sabahlanır. En sonunda bu tef patlatılır, düğün biter. Aldattılar beni, vermediler seni, ben güzel
Çünkü ilk söylediği türkünün melodisinde biraz demanslı bütün türküleri söylemeye kalkıyor yani. Aynı bizim şeyin de toplumda öyle oldu. Yani bir melodide her türküyü oynuyoruz. İşte bizim Zeybe'miz var, sallamamız var, Cezayir işte ne bileyim başka türkülerimiz var. Ama hepsini böyle koro halinde yani yüzlerce kişi şeye döne 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 böyle sanki göçmen kuşlar hani bir kapanır bir açılır öyle oynayıp duruyoruz. Ama eskiden 2 kişi ya da 4 kişi oynanırdı. Herkes dengiyle oynardı. Figürleri, ayak figürleri birbirine uyan karakteri, yani yüz mimiğiniz önemliydi. Beden diliniz çok önemliydi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi oryantal oldu. Eskiden oynuyorduk ama oryantal değildi. Bir Cezayir türküsünde erkekler oynadığı zaman tüyleriniz dikelirdi. Dokunur muyum yürü, boyalım yürü. Usul usul yürü, yavaş yavaş yürü. Bir yanımızı Şimdi de buradan ulu derya geçti, geçilmez, bir yanımız sık olmanık seçilmez, Mevlam kanat vermeyince uçulmaz. Sultan Cezayir diyor. Yani o imkansızlıkları, o zor şartları anlatan bunun gibi bir sürü dörtlükleri. Ama şimdi hiç o algıyı sizde oluşturmaz. Ve o Cezayir'i o erkekler oynarken yani o kervanların, o atlıların gelişini hissederdiniz o kaşıklarda böyle. Yani o ritmi tutardı yani. Zannederdiniz bir atlı şey geliyor yani süvari birliği yâri geliyor. beklerim. Boşa yemiş beni. Doğada hayatta nasıl kalınır, hayvancılık nasıl yapılır, ekim biçim nasıl yapılır? Yani biz sadece türkü söylemek değil yani bizim işimiz. Türkü söylemek sadece bir parçası. Hayatta nasıl kalınır? Bu hırka nasıl koyunun sırtından yünü kesilir, eğrilir, örülür, giyilir. Yani bunun hırkası, çorabı bunlar da bir kültür. İşte keçe nasıl yapılır? Soğukta hayatta nasıl kalınır? Sıcakta hayatta nasıl kalınır? Rakım farkında hayatta nasıl kalınır? Hani bunlar da bizim işimiz yani. Hayvan nasıl sağaltılır, hastalığı nasıl tedavi edilir, nasıl doğum yaptırılır, nasıl ne bileyim işte şey dönemlerinde koç katımı, teke katımı bunlar hepsi bizim yaşam biçimimiz, yörük kültürü. Öldüm aman. Şu gençlikte neler geldi başıma. Sağ olsunlar Antalya İl Kültür Müdürlüğü'nden arkadaşlar hep gelip işte kayıtlarımı aldılar. Onlarla iletişimim vardı. Dediler yani sen de bu ödülü almalısın. Yani sen de hak edenlerdensin. Sağ olsunlar dosyamızı hazırladılar. Geçen sene işte somut olmayan kültürel mirasta yaşayan insan hazinesi olarak Cumhurbaşkanlığına başkanımızın elinden ödülümüzü ödülümü aldım. Benim için çok değerli, çok önemli. Yani İbradı için çok değerli bence ve Antalya'da da zannedersem geçen yıl ilk ve tek alan bendim. Dusta bağı belengde, anam esmem aklın nerende? Yani bugün ben işte 23 yaşında evladımı kaybettim. Eğer bu şartları, altyapım olmasaydı biraz zor katlanırdım. Ama şimdi gidiyorum işte keçilerim yavruladı. Onlarla ilgileniyorum. Hem telaşa, iş şeyi olarak bana bu zaman kalmıyor. Zihin olarak, beden olarak yoruluyorum. Hem o duygusal anlamda beni doyuruyor. Hem o çok severdi hayvanları. İdeallerinden bir tanesi hayvan barınağı yani ve yaşlı bakım evi yapmaktı. Mutlu oluyorum. Yani nerede bir hayvan beslesem, büyütsem, işte onunla birlikte sevdiğimiz şekliyle, o doyurduğumuz şekliyle bana eşlik ederdi. Fotoğraflardı onları. Biyologtu kendisi. Bu doğayı birlikte incelerdik. Mesela ben, geleneksel anlamda bir otun, bir bitkinin ne işe yaradığını anlatırdım. O da bana bilimsel anlamda anlatırdı. Hatta bir gün söylemiştim ona, "Kızım" dedim, "ikimiz bir kitap oluşturalım." dedim. Ben dedim, hani, geleneksel yönüyle, bildiğim şekliyle dedim, hani, anlatayım sana, işte, yavşan otu nedir, nerelerde kullanılır, işte, bu tür, şeyleri. Sen de dedim bilimsel, hani, ikisini böyle mukayese daha Nereden kendimi o kadar gelin hazır esme hissetmiyorum gelin demişti mesela. Öyle bir çalışma harmandan. programımız vardı. Ayrıldık ya birbirimize doymadan. Nereden gelin esme gelin üzümden. Beri gel de bir öpeyim gözünden.